Herkese merhaba. Tank balıklarını tanıyoruz'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde de 4 tane tank balığını sizlere tanıtıyor olacağım. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi balıkları seçerken akvaryumunuza uygun balıkları, birbiriyle uyumlu balıkları seçmeyi unutmayın. Hadi hep beraber yakından 4 tane yeni balığımızı tanımaya başlayalım. Diğer bir balığımız Kole tank olarak geçmekte. Mercan resiflerinin sessiz temizlikçisi olarak nitelendiriliyor. Kole tank, Hawaii tank ya da Bristle tooth tank olarak bilinmekte. Mevcutta diğer tank balıklarına göre daha sakin, daha temizleyici karaktere sahip. Özellikle diş benzeri fırçamsı bir ağız yapısı sayesinde kayaların ve cam yüzeylerin üzerinde oluşan mikro algleri ustalıkla temizlemektedirler. Doğal yaşam alanları Hawaii adaları olmak üzere Pasifik okyanusları olarak belirtilmiş. Genellikle sığ sularda 1-30 metre kayalık ve mercanlı alanlarda bulunmakta. Yavaş yüzmeyi severler. Sık sık dipte gezinerek alg yosun arayışı içerisindedirler. Beslenmesi otçuldur. Özellikle mikroskobik algler veya organik kalıntılar ile beslenmektedirler. Akvaryum ortamlarında spirulina bazlı yemler, nor yosunu, sebzeli pul yemler ile beslenmesi tavsiye edilmektedirler. Diğer tank türlerine göre ağız yapısı sayesinde camları ve kayaları tıraşlayabilmesiyle ünlü bir balıktır. Davranışları ve karakteristik özelliğine baktığımızda genellikle sakin ve uyumlu bir tür olduğu görüntülenmekte. Yeterli alan mevcutsa diğer balıklarla çok iyi anlaşmakta. Kendi türlerine karşı bazen bölgeci davranabilmektedirler. Yüzme alanına ek olarak kesinlikle saklanılabileceği bir alan oluşturulması gerekmekte. Minimum akvaryum hacmi gene 250-300 litre olarak tavsiye edilmiş olduğu görülüyor. Su sıcaklığı 24 ile 28 santigrat derece arasında olması önerilmekte. Yani tankınızın yeterince oturmuş olması bu balığı almadan önce düşünmeniz gereken bir durum. Çünkü kayalarınız üzerinde algler, yosunlar bulunması bu balık için birazcık daha faydalı olacaktır. Yani ilginç bilgi olarak da bristle tooth yani fırça diş adı altında alt çenesinde ince fırça gibi bir dişlerden meydana gelmekte. Bu ağız yapısı sayesinde diğer tanklerden zaten göründüğünde de ayrıştırılabilmektedirler. Alg tüketimi sayesinde yani yosun tüketimi sayesinde suyu temiz tutmakta ve istenmeyen yosunların oluşmasını engellemektedirler. Direkt bu bristle tooth tanklere de baktığımız zaman doğal ortamlarında 14-17 santim, ev akvaryumlarında ise 12-15 santim arasında kaldığı görüntülenmekte. Tank türleri arasında daha küçük ve daha zarif yapılı olduğu görülmüş. Tank türleri arasında da daha küçük ve daha zarif yapılıdır. Satıldığında genellikle 5-7 santim boyutunda olduğu görüntülenmektedir. Tank türleri arasında daha küçük ve daha zarif yapıdadır. Satışta genellikle 5-7 santim arasında bulabilirsiniz. Uygun koşullar büyümesini doğru orantıda etkilemekte. Minimum akvaryum hacmi 250 litre olması önerilmekte. Uygun bakıldığında da 7 ila 10 yıl arasında yaşayabilmektedirler. Mevcuttaki dediğim gibi diğer tanklerden bu balığın ayrıştığı zaten isminde de belirtildiği gibi fırça diş bristle tooth olarak görülmektedir. Tercihinizi yaparken balıkları, görselleri, akvaryuma uyumluluğu, neyle beslendiği, diğer balıklarla uyumluluğuna bakarak tercih etmeniz önerilmekte. Diğer bir balığımız Tomini tank. Küçük boyutlu, büyük temizlikçi olarak belirtebiliriz. Tomini tank hem kompakt boyutuyla yani küçük boyutuyla hem de yosun temizleyici özelliğiyle akvaryum hobisinde çok sevilen bir tür. Bristle tooth tank grubuna ait yani kole tank gibi ağzında fırça benzeri dişler bulunuyor ve bu sayede kaya yüzeyindeki mikro algleri yosunları kazıyarak besleniyor. Pasifik okyanusunda bulunuyor.
2 ila 45 metre derinliğinde resif kenarlarında mercan geçişlerinin olduğu yerlerde dolaşmayı tercih ediyor. Doğada maksimum 13, akvaryumda ise 10-12 santim arasında boyutları değişmekte. Tank türleri arasında en küçüklerden biri. Bu nedenle daha küçük tanklara uygun olarak beslenebiliyor. Yani akvaryumunuz küçükse bu balığı tercih edebilirsiniz. Davranış olarak da çok barışçıl ve uyumlu bir balık. Genellikle diğer balıklarla iyi geçiniyorlar. Diğer benzer türdeki balıklara karşı bölgeci olabiliyorlar ama genel olarak sakin ve huzurlu bir balık olduğunu söyleyebiliriz. Aktif yüzücü değil, daha çok taşların etrafında, kayaların etrafında yosun arayarak vakitlerini geçiriyor. Beslenmesi de otçul. Akvaryumda da diğer tankler olduğu gibi spirulina, nori yosunu, sebze içerikli yemlerle zaman zaman donmuş yemlerle de beslenebilir. Minimum akvaryum için 100-200 belirtebiliriz. Bu balık için uygun. Su sıcaklığı da 24-27 arasında olması öneriliyor. Canlı kayaları sevebiliyor. Saklanabileceği alanları sevebiliyor. Gezebileceği, kayaların arasına girebileceği açık alanları da tercih edebiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiye edebileceğimiz bir balık türü. Tomini tankler kuş tüyüne benzeyen sırt ve kuyruk yüzgeç uçları onun görsel olarak ayrılmasını çok kolay sağlıyor. Stres altında olduğundan renkleri bir tık daha kahverengiye dönebiliyor. Ama sağlıklı olduğunda da göz alıcı bronz, mavi geçişler sunabiliyor. Yosun kontrol açısından küçük tanklar için ideal bir temizlik ekibi üyelerinden biridir. Yani akvaryumunuz küçükse Tomini Tank'i tercih edebilirsiniz. En çok tercih edilen balıklardan bir diğeri de mimik tank olarak görülmekte. Mimik tank ifadesi akvaryum hobisinde genellikle özel bir türü değil, belirli bir balığın başka bir türü taklit etmesiyle yani mimikleme davranışı göstermesiyle oluşmakta. Bu balıklar şu şekilde görülmekte. Mimic tank, mimic surgeonfish, chocolate tank veya yellow mimic tank olarak da bilinmekte. Yani bu balıklar yellow mimic tank olarak göründüğünde aslında başka bir balığı taklit ettiğini anlayabilirsiniz. Neden mimik peki? Şimdi bu türün genç bireyleri lemon peel angelfish gibi bazı cüce melek balıklarını taklit etmekte. Bu balığı taklit eden de yellow mimic tank olarak adlandırılıyor. Amaç görünüşlerini kopyalayarak daha agresif türlerden korunmayı amaçlıyorlar. Bu davranış doğada koruma stratejisi olarak etkili. Doğada maksimum 21 santim, akvaryumlarda ise genellikle 15-18 santim arasında kalıyor. Akvaryum hacmi olarak 350-400 litre bir akvaryum tercih ediliyor. Otçul ağırlıklı alg, yosun ile beslenmesi kesinlikle tavsiye ediliyor. Spirulina, nori yosunu, sebze içerikli pelet yemleri kesinlikle kullanılması tavsiye ediliyor. Davranış olarak gençken barışçıl, yetişkin olduklarında ise hafif bölgeci olabiliyorlar. Geniş yüzme alanı ve saklanma yerleri olan bir tank tercih edilmesi gerekiyor. Mevcutta mimik yetişkinliğe geçerken kendine özgün kahverengimsi, sarımsı bir renge dönüşmelerini sağlıyor. Mimikleme davranışı sadece genç evrelerinde gözlemleniyor. Bu tamamen doğadaki avcılardan korunma amacıyla balığın kendi kendine üretmiş olduğu bir yaşam mekanizması diyebiliriz. En çok tercih edilen balık dediğimiz gibi Yellow Mimic Tank. Bu Lemon Peel Angelfish'i taklit ediyor. Bu yüzden zaten Yellow Mimic sarı taklit tank olarak nitelendiriliyor. Zaten özellikleri tüm mimik balıklarının, mimik tanklerin neredeyse aynı. Mevcutta hepsi alg, yosun ağırlıklı besleniyorlar. Zaman zaman çok nadir de olsa küçük protein takviyesi yapılabiliyor ya da akvaryuma koyduğunuzda onlar bunlarla beslenebiliyorlar. Önemli dikkat edilmesi gereken nokta
gençken barışçılar, yetişkinken hafif agresif olabiliyorlar. Özellikle benzer renkteki balıklara karşı bu agresifliği gösterebiliyorlar. Dikkat edilmesi gereken nokta geniş yüzme alanı ve kaya yapıları önemlidir. Bu balıklar, örnek veriyorum, yellow mimik tengi aldığınızda bu balık büyüdükçe, yetişkinliğe evrildikçe gerçekten renginin çok dramatik bir şekilde değiştiğini göreceksiniz. Çok farklı bir balığa evrilmiş olabiliyor. Sıradaki balık olarak Sohal Tank'ten devam edelim. Bir tık daha diğerlerine göre büyük bir balık. Sohal Tank, Kızıldeniz'in asil ve asil kralı olarak nitelendirilmekte. En güzel yanı, aynı zamanda en agresif tank türlerinden biri. Vücudundaki beyaz mavi çizgiler, siyah konturlar ve turuncu vurgular ile görsel olarak çok çarpıcı. Tank ailesinin lider karakterlerinden biri. Yani agresif bir balık olduğunu buradan bilebilirsiniz. Doğal yaşamı Kızıldeniz, Arap Körfezi, kayalık mercan resiflerinin bulunduğu sığ kıyı bölgelerinde yaşar. 1 ila 15 metre arasında görünür. Doğada 40-45 santime kadar ulaşır. Akvaryumlar ise yeterli büyüklükte olduğunda 30-35 santimlere kadar görülmekte. Tank türleri arasındaki en büyüklerinden bir tanesidir. Çok bölgecidir. Çok baskın bir karaktere sahiptir. Diğer tank türlerine ve benzer vücut yapısına sahip balıklara karşı çok agresiftirler. Büyük tanklarda tek tank olarak beslenmesi önerilmektedir. Yüzme alanı geniş olmalı. Dekor çok kalabalık olmamalıdır. Balık büyük olduğu için ve büyümeye meyilli olduğu için yüzecek çok alana ihtiyaç duymaktadır. Doğada ağırlıklı olarak alglerle beslenir. Akvaryumlarda diğer tanklerde olduğu gibi spirulina, nor yosunu, sebze ağırlıklı pul, pelet yemlerle beslenmesi tavsiye edilmekte. Dengeli diyet için bu balığa da ara sıra protein takviyesi yapılabilir. Aktif beslenmeyi seven bir türdür. Minimum 600 litrelik bir akvaryum önerilmekte. Su sıcaklığı da 24-28 santigrat derece arasında olması önerilmektedir. Kuvvetli akıntı, yüksek oksijen seviyesi tavsiye edilmektedir. Yüzme alanı ve saklama alanları dengeli olmalı. Daha çok yüzmeyi tercih eden balıklardan biri. Kuyruğunda diğer tanklerde olduğu gibi keskin dikenler bulunur. Savunma amaçlıdır. Sahiplenici yapısı nedeniyle tanklarda alan sahibi olmayı sevmektedir. Karakterleri nedeniyle genellikle ileri seviyede akvaryumlar için uygundurlar. Görsel ihtişamı nedeniyle resif akvaryumlarının en prestijli balıklarından biri olarak kabul edilmektedirler. Evet arkadaşlar, Part 2'yi de bu şekilde tamamlamış olalım. 4 tane balığımızı düzgün bir şekilde tanıttık. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.